Herkese selam. Bugün sizlere orkidelerin büyüme hızını ve çiçeklenme gücünü gerçekten fark edilir şekilde artıran doğal bir besin tarifi göstereceğim. Üstelik malzemeler hepimizin evinde var ama çoğu kişi bu karışımın orkideler üzerinde yarattığı etkiyi bilmiyor. Peki neden bazı orkideler aylarca hiç çiçek açmazken bazıları sürekli yeni saplar verir? Aslında cevap çok basit. Doğru besin desteği. İşte bugün yalnızca iki malzeme kullanarak hazırlayacağımız tamamen doğal, güçlü ve güvenilir bir orkide besini yapacağız. Bu karışım özellikle kökleri güçlendirmesi, yaprakları canlandırması ve yeni çiçek sapı oluşumunu desteklemesiyle biliniyor. Eğer uzun zamandır çiçek açmayan bir orkideniz varsa bu tarif tam ona göre olabilir. Mucizevi besinin nasıl hazırlanacağını, nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve orkide bakımına dair püf noktaları bulacağınız her dakikası bilgi dolu videomuz başlıyor. Mucizevi gübremiz için doğru temizlenmiş bir muz kabuğuna ihtiyacımız var. Nemlendirdiğimiz muzun üzerine bir miktar karbonat döküyor ve muzu güzelce ovalıyoruz. 10 dakika dinlendirdikten sonra temiz suyla duruluyoruz ve artık muz kullanıma hazır. Bu sayede tarım ilacı artıklarından kurtulmuş oluyoruz. Muz kabuğunu küçük parçalara bölüp cam bir kavanoz içerisine koyuyoruz. İşte mucizevi ikinci içeriğimiz salisilik asit yani aspirin. Bir aspirini iki parçaya bölüyoruz ve yarım aspirin kullanıyoruz. Muz parçalarının olduğu kavanozun içerisine yarım aspirini koyuyorum ve üzerine sıcak su ekliyorum. Su kaynamış değil, sıcak olmalı. Bu arada videomu hangi ülkeden, hangi şehirlerden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum ve cevap vermeye çalışacağım. Ayrıca hala abone değilseniz ücretsiz şekilde kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize göndermeyi lütfen unutmayın. Suyu güzelce karıştırdım, aspirini erittim, kavanozun kapağını kapatıyorum ve soğuyuncaya kadar gübremi beklemeye alıyorum. Kehribar rengi mis gibi temiz içerikli gübrem artık kullanmaya hazır. Peki neden muz? Muz, orkideler için şaşırtıcı derecede faydalı bir doğal besindir. Özellikle kabuğunda bulunan yüksek potasyum, orkide bitkilerinin kök gelişimini güçlendirir ve çiçeklenme sürecini destekler. Potasyum, bitkinin hücre yapısını güçlendirerek yaprakların daha parlak, daha canlı ve daha sağlıklı görünmesini sağlar. Ayrıca muz kabuğunda magnezyum ve kalsiyum gibi orkidelerin ihtiyaç duyduğu önemli mineraller bulunur. Ancak direkt olarak bu karışımı orkidelere kullanamayız. Bu gübreyi seyreltmemiz gerekiyor. Bunun için bu karışımın üzerine 500 ml oda sıcaklığında su ekledim. Muz, orkidenin enerji seviyesini artırır, bağışıklığını güçlendirir ve sağlıklı çiçeklenme için gerekli desteği sağlar. Üzerinde tomurcukları olan orkidemin tomurcuklarını sağlıklı bir şekilde büyütmesi için özellikle bu gübreyi seçtim. Uzun süre çiçek açmayan orkideleriniz varsa potasyum desteği çiçek sapı oluşturmayı teşvik eder. Birinci yöntemde daldırmayla orkideleri kökten besliyoruz. Bu gübreyi uygulamadan önce orkidelerinizin suya ihtiyacı olduğundan emin olun. Unutmayın ki fazla su orkideye dost değil düşmandır. 6-7 dakika bu şekilde bekleyen orkidem artık suya doydu. Kökleri yeşile döndü. Dipteki kil bilyeleri sayesinde güzel bir drenaj sağlanıyor, saksı tabanında su birikmiyor. Bu işlemden sonra saksı tabağında biriken fazla suyu dökmeyi sakın unutmayın. Bu orkidemin de kökleri gümüş rengi ve suya ihtiyacı var. Gübreleme için tam uygun zaman. İkinci yönteme geçmeden önce hala abone değilseniz ücretsiz şekilde kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İkinci yöntemde yapraktan gübreleme yapacağız. Ayda bir yapraktan gübreleme ve her hafta nemli bir bezle yaprak temizliği orkide sağlığı için çok önemlidir. Yaprak gözenekleri açılır ve doğru fotosentezle sağlıklı orkideler olur. Yaprakların alt kısmını da silmeyi unutmayın. Ayrıca böcek kontrolü için yaprak temizliği de çok mühimdir. Orkide böceklerine karşı uyguladığım iki yöntemi anlattığım iki güzel videom YouTube kanalımda yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. Bakın bu orkidemin henüz suya ihtiyacı yok. Ona gübre veremem. Saksı üzerindeki nem orkidenin suya doygun olduğunu gösteriyor.
Ancak içerisinde aspirin bulunan bu gübreden orkidemi mahrum etmek istemiyorum. Sadece yapraktan gübreleme yapıyorum. Aspirindeki salisilik asit bitkiler için doğal bir savunma uyarıcısı görevi görür. Aspirin aynı zamanda kök bölgesindeki dolaşımı düzenleyerek bitkinin su ve besin alımını arttırır. Bu da bitkinin stres altında kaldığı dönemlerde, örneğin saksı değişimi, sıcaklık dalgalanmaları veya uzun süre açmama gibi sorunlarda toparlanmasını kolaylaştırır. Düşük doz aspirin uygulamaları bitkinin genel sağlığını iyileştirir, yeni kök oluşumunu destekler ve daha güçlü bir büyüme sağlar. Orkideler özellikle hassas bitkiler olduğu için bu doğal destek onların dengeli ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Bu uygulamayı yaptıktan sonra orkidelerinizi gölge ve havadar bir yere koymayı asla ihmal etmeyin. Gübrelenmiş yaprakları güneş yakabilir ve güneş yanığı orkideler için çok ciddi bir sorundur. Ayrıca orkidelerinizde yapraklanma ve çiçeklendirmeyi artırmak için orkidelerinizi hafif serin bir yere almanızda fayda var. Gri köklerle suya giren orkidem suya doydu, kökleri yeşile döndü, yapraklarını silerek onun da bakımını tamamlıyorum. Şimdi size üçüncü bir yöntem daha göstereceğim. Bu üçüncü yöntemi evinizdeki diğer bitkiler için de güvenle uygulayabilirsiniz. Sizin de orkideleriniz için kullandığınız gizli bakım tüyolarınız varsa lütfen yorumlara yazın, başkalarının da faydalanmasını sağlayın. Orkidelere bakım yaptım, artan gübreyi ne yapabilirim? Artan bu doğal karışımı kesinlikle ziyan etmiyorum. Çünkü bu besin sadece orkideler için değil, aynı zamanda evdeki diğer pek çok bitki için de oldukça faydalı. Sprey şişesine koyduğum gübremi evdeki paşa kılıcı ve sukulentime vereceğim. Bu bitkilerin yaprakları kalın ve su tutma kapasiteleri yüksek olduğu için sprey şeklinde hafif bir uygulama yeterli oluyor. Karışımı yaprakların üzerine nazikçe püskürtüyorum. Bu yöntem yaprakların yüzeyinden çok az miktarda mineral ve besin almasını sağlıyor ve özellikle strese girmiş, rengi solmuş veya büyümesi yavaşlamış bitkilerde toparlanmayı hızlandırıyor. Aynı zamanda bitkilerin daha parlak, daha sağlıklı görünmesine ve dış etkenlere karşı daha dirençli olmasına yardımcı oluyor. Bu şekilde hazırladığınız karışımı başka ev bitkilerinizde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem doğal hem de oldukça ekonomik bir yöntem. Bu mucizevi gübrenin düzenli ve doğru uygulandığında bitkilerinizin nasıl canlandığını, yaprakların parladığını ve yeni kökler verdiğini kısa sürede fark edeceksiniz. Eğer siz de bu karışımı denerseniz sonuçlarınızı yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Hem sizin deneyimlerinizi görmek beni çok mutlu ediyor hem de diğer izleyiciler için güzel bir kaynak oluyor. Ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.